Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bu hafta, geçen hafta Hyundai Accent aracını almanız için tavsiye edebileceğimiz 5 adet nedeni sıraladık. Bu hafta ise almamanız için geçerli 5 adet nedeni sıralayacağız. Biraz hem övüp hem de kötülüyoruz gibi oldu ama İlla ki her aracı övmeyiz. Övdüğümüz kadar da kötü özellikleri varsa bunları dile getirmek zorundayız. Bu sefer de kötü nedenlerinden bahsedeceğim. Birinci neden olarak yaklaşın isterseniz. Birinci neden olarak almamanız için tavsiye edebileceğim, önerebileceğim nedeni kaporta aksamı arkadaşlar. Kaporta yönünden çok dayanıksız bir malzeme kalitesine sahip bu araç. Mesela en ufak bir park hatasında tamponu dokunduğumuz zaman hemen boya atmaları, tırnak atmaları, tampon kırmaları görülmekte. Mesela geçen hafta arkadaşımız yapmış, ufaktan tamponu sürtmüş ama 40-50 santimetreye yayılan ufak kılcal çatlaklar mevcut. Bunu da yeniden yaptıracak. Kaporta kalitesi gerçekten dediğim gibi kalitesiz bir malzeme yapısından üretilmiş. Birinci nedeni bunu sayabiliriz. İkinci neden ise bilenler bilir. Kozmetik. İç kozmetiği gerçekten de yetersiz. Yetersiz dediğim neden ise şu: oturduğumuz zaman kapıdan başlayan, torpidoya yayılan resmen bir taş hissi. Mesela bakın, sesini duyarsanız sert bir plastik. Aynı şekilde burada devam ediyor. Aynı şekilde alta kadar devam ediyor böyle. Yani arabada kauçuğumsu, süngerimsi en ufak bir nokta bulmak imkansız. Gerçekten de resmen takoz sürüyormuş gibi oluyorsunuz. Torpidoda da aynı şekilde. En azından bari buralar bari 1-2 milim de olsa bir ince süngerden yapılsaydı daha güzel bir hissiyat verirdi sürücüsüne. Ama ne yazık ki komple baştan aşağı arkadaşlar tüm kapılar ve torpido itibariyle kozmetik anlamda yumuşak bir dokuya rastlanmıyor. Bu kötüleyebileceğim, gerçekten de bu nedenler arasında gösterebileceğim başlıca büyük nedenler olarak sayabileceğim bir neden. Ben bir arabada en azından kolumu koyarken bu alanın yumuşak olmasını isterim. Çünkü gerektiğinde iş hesabı uzun yollara gidebiliyoruz. İşlerimiz çıkabiliyor. Ve uzun yolda da rahatlık çok önemli. En azından şu kol dayama bölgesi, kolumuzdan destek aldığımız yerin ben yumuşak bir malzemede olmasını dilerdim yani. Bu konuda Hyundai'yi kötülemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Üçüncü nedene doğru geçelim. Üçüncü neden ise bagaj arkadaşlar. Bagaj konusunda neden kötülüyorum? Evet, kapalı. 390 litrelik yetersiz bir bagaj hacmine sahip olmasından dolayı, bunun yanı sıra bir de tüp olmasından dolayı aracımızda tüpü taktığımızdan sonra stepneyi koyduktan sonra ve diğer araç gereçlerini koyduğumuzdan sonra bagaj gerçekten çok küçülüyor arkadaşlar. Hani sadece şuraya koyabileceğiniz malzemelerden ibaret oluşuyor. Ve şuraya ufak malzemenizi koyabilirsiniz. Bagaj konusunda gerçekten yetersiz görüyorum ben bu aracı. Mesela Megane'ı incelemiştik. Megane'ın bagajına baktığımızda devasa, güzel, tünelimsi bir bagaj vardı yani. 4-5 bavul alabilecek düzeyde bir bagajı vardı. Ama bunun bagajına baktığımızda, gerek sedan araçlarına baktığımızda küçük bir yapıya sahip olmasından dolayı bagaj hacmi de yetersiz. Dediğim gibi stepnelerle beraber, tüple beraber gezintiye çıktığımız zaman uzun yollara vesaire bu yolculuğu güzel bir şekilde geçiremeyeceğimizi düşünüyorum ben malzeme açısından. Yetersiz bir malzeme donanımı var. Onun yanı sıra bagaj için söyleyebileceğim bu kadar. Yani dördüncü nedene ek olarak gösterebileceğim neden bu. Ve ayrıyetten bagajda burada bir koruma, muhafaza örtümüz yok. Gerçekten de bu da göze kötü geliyor ve gerçekten de yalıtım anlamında kötü bir hissiyat. Dördüncü nedene bunu sayabiliriz arkadaşlar. Beşinci neden ise arkadaşlar, araçta herhangi bir şehir içi veya uzun yolda kasitlerden geçerken bize sağladığı süspansiyon yetersizliği.
Bunu şöyle açıklayayım sizlere. Bir kasisten geçiyoruz mesela. Çekime gelirken de geçtik kasislerden. Arabanın hoplaması bir yana gerçekten de sanki süspansiyon yok, bir taş direk varmış gibi. Resmen o sekme hissini kasisin santimetresine oranla hissediyorsunuz. O sarsılma hissini. Yani emisyon gücü yok. Yalıtım konusunda kötü. Ve süspansiyona ek olarak söyleyebileceğim kötü bir neden daha. Yalıtım arkadaşlar. Herhangi bir ses yalıtım yok. Yani yetersiz görüyorum ben bunu. Yola çıktığımızda motorun vermiş olduğu, içeriden almış olduğu ses gerçekten de sürücüyü bir tık rahatsız eder derecede. Hele ki uzun yola çıktığınızda insanlar sessiz bir sürüş konforu ararken, gerçi arabanın yaşından dolayı da olması gerek. Ama ne olursa olsun yalıtım konusu ben yetersiz görüyorum. Yola çıktığımız zaman o ses insanı gerçekten de rahatsız ediyor. Yalıtım konusunda yetersiz görüyorum. Şu an 5 adet nedeni saydık arkadaşlar size. Hyundai Accent R aracı hakkında. Umarım sizin için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.